Bir oyunda işte bu dediğin o an vardır ya, hani her şeyi unutturan, sanırım Frosty Light Rights'taki eleştirmenin yaşadığı an bu hissi mükemmel özetliyor. Şöyle bir gözünün önüne getir. Çılgın bir yamyam sana doğru koşuyor ve sen telekinetik bir patlamayla onu yakalayıp en yakın uçurumdan aşağı fırlatıyorsun. Anında ölüm. Eleştirmen o an kahkahalara boğulduğunu ve "tamam" demiş, "bu oyun hakkında yazmam lazım." İşte bu küçük, kaotik an, bugün senin için derinlemesine inceleyeceğimiz oyun olan Blightstone'un ruhunu yakalıyor. Fizik ve çevresel etkileşimlerle dolu, sürprizli bir strateji deneyimi. Bugün 20 Ocak 2026'da Steam erken erişime çıkan Unfinished Pixel imzalı bu yepyeni oyuna odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklarda oldukça zengin. Frosty Light Rights, CG Magazine, Smash Jump, Dual Shockers ve Turn-Based Lovers gibi oyunu en taze haliyle deneyimlemiş eleştirmenlerin ilk izlenimleri ve detaylı analizleri var. Amacımız basit. Bu iddialı oyunun neleri doğru yaptığını, nerede tökezlediğini ve gelecekte ne vaat ettiğini senin için tek bir potada eritmek. Böylece Blightstone'a bir şans verip vermeyeceğine dair tüm kartlar elinde olacak. O zaman hemen temelleri atalım. Blightstone özünde sıra tabanlı bir strateji oyunu. Ama onu standart bir strateji oyunundan ayıran iki önemli etiket var: roguelike ve ızgarasız. Roguelike, bildiğin gibi her oynanışın farklı olduğu, ölünce en baştan başladığın ama her denemede kalıcı geliştirmeler açarak güçlendiğin bir yapı demek. Asıl devrimci olan ise ızgarasız, yani gridless olması. Hı. O satranç tahtası gibi hareket etme mantığı yok yani. Aynen. O kare kare ilerleme mantığı burada yok. Karakterler savaş alanında serbestçe hareket ediyor. Bu da konumlanma ve taktiksel planlama konusunda inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Hikayesi ise tanıdık bir yerden sesleniyor. Görevin yozlaştırıcı bir güce sahip Blightstone'u yok etmek için onu Infernal Rift'e, yani cehennem yarığına götürecek olan kırılmaz cam kristalini korumak. CG Magazine'deki yazarın dediği gibi bu yapı Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzüğü hükümdağına götürme görevini fazlasıyla anımsatıyor. Evet, o hissi veriyor gerçekten. Ve sen tek bir kahraman değilsin, başlangıçta 5 farklı sınıftan seçtiğin 3 kişilik bir ekibi yönetiyorsun. O kristali korumak her şeyden önemli. Oyun döngüsü de Slay the Spire gibi türün devlerinden aşina olduğumuz bir yapıda. Düğü tabanlı bir harita üzerinde ilerliyorsun. Savaşlar, dükkanlar, gizemli olaylar gibi farklı duraklar arasında kendi rotanı çizerek bölüm sonu canavarına ulaşmaya çalışıyorsun. Bir de sistematik etkileşimler var ki en başta anlattığım o yamyam fırlatma hikayesi tam olarak buradan geliyor. Islak bir düşmana elektrikle vurduğunda daha fazla hasar alması, ateşli bir varili patlatarak alan hasarı vermek, uçamayan bir düşmanı boşluğa iterek tek seferde ortadan kaldırmak gibi. Oyunun bütün kimyası bu etkileşimler üzerine kurulu. Bu temel bilgilerle şimdi eleştirmenlerin neden bu oyuna bu kadar heyecanlandığına, yani parlayan yanlarına bir bakalım. Pekala, neredeyse bütün kaynakların üzerinde anlaştığı bir konu var. Blightstone'un kalbi savaş sisteminde atıyor. Dual Shockers'ın ifadesiyle burası oyunun gerçekten parladığı ve iyi hissettiği yer. Kulağa hoş geliyor ama bu tür sistemleri başka oyunlarda da gördük. Blightstone'u gerçekten farklı kılan bu mekaniklerin bir araya gelince yarattığı o öngörülemez, kaotik anlar mı? Yani asıl olay tek tek özellikler değil de onların birleşimi mi? Tam olarak bu. Eleştirmenlerin vurguladığı şey bu sistemlerin birbiriyle konuşma şekli. Mesela çevresel etkileşimler. Savaş alanları birer oyun parkı gibi tasarlanmış. Hı hı. Su birikintileri, patlayıcı variller, devrilen sütunlar, tuzaklar, uçurumlar. Bunlar sadece süs değil, savaşın temel unsurları. Ama bu oyun parkını gerçekten canlandıran şey, o bahsettiğimiz ızgarasız hareket özgürlüğü ve sınıf sinerjileri. Frostilite bu konuda harika örnekler veriyor. 5 başlangıç sınıfı var: Brawler, Hunter, Arcanist, Druid ve Priest. Her biri bambaşka oynanışlar sunuyor. Örneğin Brawler sınıfı bir düşmanı yakalayıp başka bir yere fırlatabiliyor. Arkanist ise telekineziyle hem nesneleri hem de düşmanları hareket ettirebiliyor.
Bir saniye, yani Brawler bir düşmanı yakalayıp havaya fırlatsa, Arkanist de onu telekineziyle tutup başka bir düşman grubunun üzerine mi fırlatabilir? İşte bu kulağa inanılmaz eğlenceli geliyor. Aynen öyle. Tam bir fizik tabanlı kaos motoru gibi. İşte eleştirmenlerin keyifli dediği şey bu anlar. Kendi stratejini yaratırken keşfettiğin bu çılgın kombinasyonlar. Düşman zekası konusunda ise ilginç bir ikilem var. GG Magazine'deki eleştirmen bir yandan yapay zeka oldukça zeki ve affetmiyor derken diğer yandan ama oyuncunun kurduğu basit tuzaklara da tekrar tekrar düşüyorlar diye ekliyor. Bu biraz garip geldi bana. Evet, biraz çelişkili. Belki de bu bilinçli bir tasarım kararıdır. Düşmanlar taktiksel olarak zeki ama belirli zaafları var ve oyuncunun bu zaafları sömürmesi bekleniyor. Bu oyuncuya kendine akıllı hissettiren bir tasarım olabilir. Anladım. Yani savaş mekanikleri bu kadar övülüyorsa, bu harika anları yaşadığımız dünyanın kendisi nasıl görünüyor? Sanat tarzı da bu kaliteyi devam ettirebiliyor mu? Çünkü bu kadar dinamik bir oynanış, sıkıcı bir görsel dünyada kaybolup gidebilir. Neyse ki öyle bir durum yok. Hatta sanat tarzı da en çok övülen yönlerden biri. Smash Jump'taki yazar, görsel stile ilk bakışta Darkest Dungeon'a benzetiyor ama çok önemli bir farkla. Blightstorm'un kendine has bir rahatlığı ve sevimliliği olduğunu söylüyor. O kasvetli hava yerine yani. Evet, o kasvetli gotik havanın yerine daha canlı, masalsı bir palet almış. CG Magazine'in benzetmesi ise durumu daha da iyi özetliyor. Karakterler hareketli Dungeons and Dragons minyatürleri gibi görünüyor. Bu oyuna o eski usul masaüstü rol yapma oyunu havasını veriyor. Bu D&D minyatür benzetmesi çok hoşuma gitti. Özellikle ekipman değişikliklerinin karakterlerin üzerinde görünmesi detayı. Bu küçük bir şey gibi durabilir ama karakterinle aranda bir bağ kurmanı sağlıyor. O bulduğun parlak zırhı veya yeni kılıcı üzerinde görmek ilerleme hissini somutlaştırıyor. Kesinlikle. Ve bu atmosferi tamamlayan bir diğer unsur da DualShockers yazarının övgüyle bahsettiği kamp ateşi sahneleri. O tehlikelerle dolu dünyadan sıyrılıp ekibinle sakin bir an geçirdiğin, dinlendiğin bu anların yarattığı kontrast hissi çok başarılı bulunmuş. Kısacası oyunun temel oynanış döngüsü ve sunumu konusunda neredeyse tüm kaynaklar hemfikir. Ortada çok sağlam bir temel var. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. Bu bir erken erişim oyunu ve eleştirmenlerin parmak bastığı oyunun potansiyelini baltalayan ciddi sorunlar da mevcut. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü oyunun adını aldığı Blight yani musibet sistemi ironik bir şekilde en sert eleştirileri alan mekaniklerden biri. Sistemi duyduğumda başta heyecanlanmıştım. Kahramanların macera boyunca Blight biriktirdiği ikinci bir sağlık barı gibi. Darkest Dungeon'daki akıl sağlığı sistemini anımsatıyor ki ben o sisteme bayılırım. Risk ve ödül dengesini harika kuruyordu ama anladığım kadarıyla Blightstone'da işler pek öyle değil. Evet, eleştiri de tam olarak bu karşılaştırmadan doğuyor. Frosty Light'a göre Blightstone'daki Blight sistemi Darkest Dungeon'daki o derinliğe sahip değil. Darkest Dungeon'da daha fazla ganimet için zindanların daha tehlikeli, daha karanlık kısımlarına ilerlemek, karakterlerinin akıl sağlığını feda etmek anlamına geliyordu. Bu oyuncuya sürekli anlamlı ve zorlu bir seçim sunuyordu. Bu riski almaya değer mi? Evet. Blightstone'da ise Blight sadece zamanla pasif olarak biriken ve kampta belirli eylemlerle temizlenen bir bar. Oyuncuya herhangi bir stratejik karar aldırmıyor. Frosty Light'ın derinletmesi durumu çok oturtuyor. Bir hayatta kalma oyunundaki açlık göstergesi gibi sadece periyodik olarak bakıp boşalınca doldurman gereken bir şey. Sadece bir angarya yani. Aynen. Potansiyeli olan ama şu anki haliyle tamamen yüzeysel ve sıkıcı bir mekanik. Sadece doldur boşalt yapılan bir mekanik. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ve ne yazık ki eleştirmenlerin takıldığı tek sorunlu sistem bu değilmiş. Neredeyse tüm yazılarda ortak olan bir başka büyük şikayet de ilerleme sistemi. Yani progression. Frosty Light'ın verdiği örnek o kadar net ki durumu mükemmel anlatıyor. Oyunun ilk saatlerinde o bahsettiğimiz düğüm tabanlı haritalar neredeyse tamamen savaş noktalarından oluşuyormuş. Yani rota seçimi diye bir şey pek yok, sadece savaştan savaşa gidiyorsun. Ama kalıcı geliştirmelerden birini açtığında haritalarda birdenbire daha fazla dükkan ve etkinlik noktası belirmeye başlıyor. Bir saniye. Yani haritada dükkan görmek için bile kalıcı bir geliştirme mi açman gerekiyor? Bu bana çok tuhaf geldi.
Evet, eleştirinin temelinde de bu tuhaflık yatıyor. Bu durumun yarattığı hissi Frosty Light şöyle özetliyor. Sanki oyunun daha kötü bir versiyonu sırf kilidini açacak bir şeyim olsun diye kasıtlı olarak önüme konulmuş gibi hissettiriyor. Bu ağır bir eleştiri. Çok ağır ama bir o kadar da yerinde bir eleştiri. Sanki oyun eğlenceli kısımlarını senden saklıyor ve onlara ulaşman için seni çalışmaya zorluyor. Ve bu tek örnekte değil. Daha fazla iyileştirme, daha ucuz dükkan fiyatları, fazladan hareket puanı gibi aslında oyunun temelinde olması gereken pek çok özellik sonradan açılması gereken kilitler arkasında. Bu yüzden neredeyse tüm eleştirmenler oyunun bu yapay engeller kalktıktan sonra yani oynanışın ilerleyen saatlerinde çok daha keyifli hale geldiği konusunda birleşiyor. Aslında bu iki eleştiri hem işlevsiz Blight sistemi hem de bu kilitli ilerleyiş aynı temel tasarım sorununa işaret ediyor gibi, ne dersin? Geliştirici ekip potansiyeli yüksek mekanikler tasarlamış ama oyuncunun bunlarla gerçekten oynamasına, en başından itibaren keyif almasına izin vermekten biraz çekinmiş gibi. Eğlenceyi oyuncuya hemen sunmak yerine onu bir havuç gibi sürekli ileride tutuyor. Sence bu bilinçli bir tasarım kararı mı yoksa acemilik mi? Yani oyuncuyu daha uzun süre oyunda tutmak için mi tasarlanmış, yoksa oyunun neyin eğlenceli olduğunu henüz tam çözememişler mi? Bence ikisinin bir karışımı olabilir. Erken erişimdeki geliştiriciler genellikle oyuncuyu oyunda tutma metriklerine çok odaklanır. Belki de bu kilitli özellikler kağıt üzerinde oyuncuların geri gelmesi için bir sebep gibi göründü. Ama pratikte eleştirmenlerin de belirttiği gibi oyuncunun ilk birkaç saatini keyifsiz ve yavan hale getirerek tam tersi bir etki yaratıyor. Doğru. Bu eğlenceyi kilitleme hissine bir de içerik tekrarı ve zorluk dengesi sorunları ekleniyor. CG Magazine ve DualShockers özellikle ilk haritadaki Gnome olayı gibi bazı etkinliklerin birkaç oynamadan sonra sıkıcı ve tahmin edilebilir hale geldiğini söylüyor. DualShockers ise zorluk konusunda daha da sert. Oyunun bazı noktalarda ezici derecede zor olduğunu ve acımasız bir RNG yani şans faktörü kullandığını belirtiyor. Bu da ilerleme hissini baltalayan bir başka etken. Ama zorluk konusunda da bir fikir ayrılığı var sanırım. Roguelike türünü sevenler için zorluk aslında türün bir parçası değil midir? Başarısız olmak, ders çıkarmak ve bir sonraki denemede daha iyi olmak. Kesinlikle ve CG Magazine tam da bu noktaya parmak basıyor. Onlara göre bu zorluk ve başarısızlık türün bir hatası değil, aksine bir özelliği. Bu başarısızlıkların oyuncuyu sistemleri öğrenmeye ve daha iyi oynamaya teşvik ettiğini savunuyorlar. Anladım. Bu iki farklı görüş, oyunun zorluk algısının ne kadar kişisel olabileceğini gösteriyor. Ancak anlamlı zorluk ile yapay zorluk arasında ince bir çizgi var. Eleştirmenlerin ortak noktası, Blightstone'un zaman zaman bu çizgiyi aşıp yapay zorluk tarafına geçtiği yönünde. Ve şimdi öznelliğin ve kişisel zevklerin ne kadar önemli olduğunu gösteren belki de tüm bu incelemelerdeki en şaşırtıcı konuya geliyoruz. Müzik. Genellikle bir oyunun müziği hakkında eleştirmenler 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler söyler. Atmosferik, epik, unutulabilir gibi. Ama Blightstone'da durum hiç de öyle değil. Eleştirmenler bu konuda resmen ortadan ikiye bölünmüş. Bu kadar net bir kutuplaşmayı daha önce pek görmemiştim. Bu gerçekten de büyüleyici bir durum. Bir tarafta Smash Jump'tan Colby Windham var. Windham, müziği tek kelimeyle bir başyapıt olarak tanımlıyor. Vay canına. Hatta dünya inşası için müziğin nasıl etkili kullanılacağının bir dersi olduğunu söylüyor. O kadar beğenmiş ki incelemeyi yazarken bile arka planda oyunun müziklerini dinlemeye devam ettiğini belirtiyor. Müziği derin ve huzurlu buluyor. Vay canına, başyapıt oldukça iddialı bir tanım. Peki madalyonun diğer yüzünde kim var ve ne diyor? Madalyonun tam tersi yüzünde DualShockers'tan Maddie Fisher var. Fisher ise müziği tamamen yersiz ve büyük bir hayal kırıklığı olarak tanımlıyor. Hayal kırıklığı mı? Evet. Gerekçesi ise oyunun geleneksel fantastik dünyası ile kullanılan grunge rock ve EDM benzeri elektronik müzikleri arasında
ciddi bir uyumsuzluk oldu. Yani bir eleştirmenin dünya inşası dersi dediği şeye, diğeri atmosferi bozan bir hayal kırıklığı diyor. Bu inanılmaz bir zıtlık. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani birisi grunge rock duyarken nasıl huzurlu hissedebilir? Diğeri nasıl yersiz bulabilir? Bu, oyun zevkinin ne kadar kişisel olduğunun en net kanıtı sanırım. Senin kişisel olarak böyle bir şey yaşadığın oldu mu? Bir oyunda herkesin bayıldığı ama senin "bu ne alaka" dediğin bir müzik mesela. Elbette. Bu durum, bir oyunun atmosferini oluşturan unsurların ne kadar kişisel filtrelere takıldığını gösteriyor. Belki de bir eleştirmen, fantastik bir dünyada beklenmedik, modern bir müzik duymayı tazeleyici ve cesur bir sanatsal tercih olarak görüyor. Hı. Bu oyuna bir şans vermeyi düşünüyorsan, kendi müzik zevkinin alacağın keyfi nasıl derinden etkileyebileceğini göz önünde bulundurman gerektiğini gösteriyor. Evet, fragmanlarından bir bakmak lazım önce. Aynen, birkaç parça dinlemek karar vermeden önce iyi bir fikir olabilir. Peki, tüm bu övgüleri, eleştirileri ve taban tabana zıt müzik yorumlarını bir araya getirdiğimizde elimizde nasıl bir resim kalıyor? Bu oyun kimin için? Tüm bu pürüzlere rağmen incelemelerin genel tonunun şaşırtıcı derecede umutlu olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sağlam bir temele sahip olduğu konusunda tam bir fikir birliği var. Savaş sistemi eğlenceli ve derin, sanat tarzı özgün ve çekici, sınıf sinerjileri ise sonsuz olasılık vaat ediyor. Eleştirilen blight ve ilerleme sistemleri de oyunun DNA'sına işlenmiş, değiştirilmesi imkansız şeyler değil. Yani düzeltilebilir şeyler. Evet, bunlar erken erişim sürecinde doğru geri bildirimlerle kolayca iyileştirilebilecek, dengelenebilecek pürüzler olarak görülüyor. Yani geliştiricinin tutumu burada kilit rol oynuyor. Eğer geri bildirimleri dinlerlerse oyunun potansiyeli çok yüksek. Bu konuda bir işaret var mı? Kesinlikle var. Frosty Light ve Turn-Based Lovers, geliştirici Unfinished Pixel'ın paylaştığı 6 aylık yol haritasından övgüyle bahsediyor. Bu haritada yeni kahramanlar, yeni haritalar, yeni düşmanlar ve hatta birebir bir arena modu gibi heyecan verici planlar var. Bu güzel. Bu, geliştiricilerin sadece sorunları çözmekle kalmayıp, oyunu aktif olarak büyütme ve zenginleştirme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteren çok önemli bir işaret. O zaman eleştirmenlerin vardığı ortak noktayı şöyle özetleyebiliriz. Blightstone, mevcut haliyle bile sıra tabanlı strateji ve roguelike türünün sıkı hayranları için keyifli bir deneyim sunuyor. Ama eğer bir oyuna başladığında cilalı bir deneyim arıyorsan ve ilk birkaç saatinin biraz yavan geçmesine sabrın yoksa, belki de hemen atlamamak daha iyi olabilir. Frosty Light'ın son sözleriyle bitirmek gerekirse, belki şu an hemen al oyuna listende olmasa da, kesinlikle radara al, takip listene ekle denmesi gereken bir yapım. Ve tüm bu tartışma bizi son bir düşünceye getiriyor. Özellikle o eğlenceyi kilitleme eleştirisinden yola çıkarak sana yönelik son bir soru sormak istiyorum. Bir oyunda anlamlı bir zorluğun üstesinden gelmek ile en baştan geliştirici tarafından konulmuş yapay engelleri kaldırmak arasındaki çizgiyi sen nerede çekiyorsun? Başka bir deyişle, eğlence bir oyunun sana ilk dakikadan itibaren sunması gereken temel bir hak mıdır? Yoksa zamanla ve çabayla kilidini açtığın bir ödül mü olmalıdır? Bu düşünceyle seni baş başa bırakalım.